8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı doçent doktor Sevgi Kurt. Sevgi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de İhsan'cığım. Sizin meme cerrahisiyle yakından ilgilendiğinizi biliyorum. Başka bir programda biz estetik meme cerrahisini konuştuk ama bugün rekonstrüktif yani onarım işlerini konuşacağız. Şimdi bu tip ameliyatlar mesela bir meme kanseri ameliyatı sonrasında hemen yapılabilir mi hocam? Kesinlikle yapılabilir ama tabii hastanın hani onkolojik açıdan bu ameliyata uygun olması gerekiyor. Türkiye'de yasal olarak meme kanseri ameliyatlarını meme cerrahları yani genel cerrahlar yapıyor. Meme onarımını da biz yani plastik cerrahlar yapıyor. Aynı seansta yapılıp yapılmayacağına zaten meme konseyi oluyor bütün hastaları değerlendirdiğimiz. Hem meme cerrahları hem onkologlar hem biz ortak bir kararla değerlendirip uygun hastalarda eş zamanlı onarım yapabiliyoruz. Yoksa ne kadar bekliyoruz? Yoksa eğer hemen aynı seansta yapılamayacaksa önce memenin tamamı alınıyor. Hastaya eğer ek bir tedavi gerekecekse mesela kemoterapi veya ışın tedavisi dediğimiz radyoterapi gerekecekse radyoterapi tedavisi de bittikten en az bir 6 ay sonra yapabiliyoruz ama tercihen bir sene beklemek daha iyi oluyor. Hocam meme onarımı kanser tedavisine engel midir? Veya takip sürecine bir zararı var mıdır? Hastalarımızın gerçekten en çok sorduğu soru bu. Yani kesinlikle engel değil. Çünkü zaten aslında meme kanserinin tedavisine olmuş oluyor. Yani memenin içi mesela tamamen boşaltılıyor. Biz eş zamanlı ya silikonla ya hastanın kendi dokusundan işte bir dokuyla meme onarımını yapıyoruz. Hasta bu süreçten sonra kemoterapi gerekecekse kemoterapisini alabiliyor, radyoterapi gerekecekse radyoterapisini alabiliyor. Tabii bu hep en ideal şartlardan bahsediyoruz. Eğer bazen iyileşme problemleri gibi şeyler yaşarsak bazen çok hafif de olsa gecikmeler olabiliyor. Bunları yaşamamak için zaten her hastayla öncesinden konuşup en uygun tedavi neyse onu planlamaya çalışıyoruz. Hocam doğru anladım diye soracağım bunu. Yani bir hastanın memesi tamamen alındıktan sonra sizler tarafından bu hastaya yeniden bir meme yapılması mümkün. Doğru değil mi? Evet kesinlikle mümkün. Tamamen meme alındıktan sonra tedaviler de bittiyse biz yeniden meme onarımını yapabiliyoruz hastalara ama bunu yapmamız için hastanın bir yerinden öz dokusunu almamız gerekiyor. Yani mesela ya sırttan kas ve deri dokusunu alıp çevirip alta silikon koyabiliriz ya da hastanın karın bölgesinden işte bacak içinden, uyluk içinden flap dediğimiz damarıyla beraber deri ve yağ dokusunu alıp mikro cerrahi yöntemle yeni meme onarımı yapabiliyoruz hastalara. Hocam peki radyoterapi yani ışın tedavisi, meme onarımı arasında bir ilişki var mıdır? Meme onarımı yapıldıktan sonra radyoterapi alınabilir mi? Radyoterapi ile meme onarımı aslında çok ilişkili gerçekten. Bizim yaptığımız onarımlardan sonra hasta tabii ki radyoterapiyi görebiliyor ki hastaların neredeyse %60'ı 70'i zaten radyoterapi alıyor. Radyoterapi sadece özellikle silikonla onarım yaptıysak eş seanslı, radyoterapi sonrasında bazen ciltte yanıklara bağlı işte bazen deformiteler ya da iyileşme problemleri, seroma dediğimiz içeride sıvı birikimleri olabiliyor. Ya da uzun vadede eğer silikonu kas altına yerleştirdiysek daha çok onlarda oluyor. Kas dokusunda kontraksiyonla yani böyle kasılmayla beraber bazen silikon yukarıya çıkıp kontrakte olabiliyor. Yani şekli bozulabiliyor. Radyoterapi bu açıdan bizim için önemli. Hani eğer hasta radyoterapi göreceği kesinse ona göre tedavi planımızı değiştirebiliyoruz. Ama radyoterapi kesinlikle bizim meme onarımı yapmamıza engel bir durum değil. Peki bu meme onarımında öncelik nedir hocam? Yani nasıl bir görüntü elde etmek istiyoruz veya edebiliyoruz? Meme onarımı ameliyatları bizim estetik ameliyatlarından çok farklı. Çünkü burada bizim savaşmak zorunda olduğumuz bir sürü şey var. Yani bir hastanın mesela memesinin içi tamamen boşaltılıyor. Sadece deri ve meme ucu kalıyor. Bazen meme ucu da alınabiliyor eğer kanser o bölgeye yakınsa.
Biz de bunun altına bir yabancı cisim olan silikonu yerleştiriyoruz. En çok yaptığımız ameliyat bu olduğu için bundan bahsediyorum. Şimdi burada amaç şu oluyor. Eğer iki taraflı yapmıyorsak, tek taraflı yapıyorsak onarımı ve hasta diğer memesine yönelik herhangi bir işlem düşünmüyorsa, ileri uzun vadede de düşünmüyorsa, o zaman yaptığımız memeyi diğer memeye en fazla nasıl benzetebiliyorsak o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki arada asimetriler olabiliyor ki oluyor, çünkü bir taraf silikon, yabancı cisim, bir taraf hastanın kendi dokusu. Silikon olan taraf yer çekiminden daha az etkileneceği için yıllar içinde daha az sarkar ama kendi dokusu daha fazla sarkar. Yıllar içinde bu asimetri giderek derinleşebilir. Ya da radyoterapiyle daha da dikleşebilir, daha sertleşebilir o doku, yine asimetri derinleşebilir. Daha sonra hasta eğer bu durumdan rahatsız olursa tabii ki simetri sağlanmasına yönelik işlemler yapılabilir. Bunun dışında meme onarımında aslında amaç tabii ki estetik, güzel bir meme elde etmek istiyoruz ama asıl amaç aslında hastayı yeniden bir memeyle uyandırmak ameliyattan. Kadınlar için gerçekten bence hem psikolojik açıdan zorlayıcı oluyor, hem zaten hastalar kanser gibi çok zor bir hastalıkla mücadele ediyorlar. Biraz da tabii ki bu kanser tedavisi sadece cerrahiyle olan bir işlem değil. Sonrasında çoğu hastamıza kemoterapi de gerekiyor, radyoterapi de gerekiyor ve bizim bu tedavileri aksatmadan bu ameliyatları yapmamız gerekiyor. Yani en az nasıl yara iyileşme problemine yol açacaksak, işte en çabuk nasıl iyileştireceksek o teknikte yapmayı tercih ediyoruz. Mesela hastanın işte onkolojik açıdan uygun ama sonrasında kemoterapi, radyoterapi göreceği kesin ve hastada diyelim ki çok ciddi bir şeker hastalığı var, çok ciddi bir sigara kullanımı var. Bazen bu hastalarda erken onarımı yapmayabiliyoruz bile. Çünkü biliyoruz ki eğer biz cildin altına silikonu koyarsak hastada iyileşme problemi yaşama ihtimalimiz çok yüksek olur ve böyle bir şey olursa da tedavimiz gecikir. Bazen sırf bu nedenden bile ertelediğimiz durumlar olabiliyor. Ama %95 hastamızda genelde eş seanslı yapıyoruz. Sonrasında problem çok fazla da yaşamıyoruz. Ama dediğim gibi amaç tabii ki güzel bir meme elde edelim ama bu tedavileri de geciktirmeden en sağlıklı, en doğru nasıl yönetebiliriz amacımız o oluyor. Hocam, meme onarımıyla meme kanseri ameliyatının eş zamanlı yapılmasının faydaları var mıdır? Kesinlikle çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir, psikolojik açıdan hastalar açısından iyi oluyor. Çünkü o meme kaybını hiç yaşamadan bir kere bu süreci yönetmiş oluyor hastalar. Bunun dışında en kolay yöntem aslında eş zamanlı onarım. Yani bizim silikonla yaptığımız onarımlar. Çünkü hem ameliyat süresi kısa oluyor, hem hastanın başka bir yerinden doku alıp başka bir yerinde bir iz bırakmıyoruz. Yani en kolay yöntem de bu olduğu için mümkün mertebe eğer onkolojik açıdan da hasta uygunsa, yani tümör çok ileri evre değilse, vücuda yayılımı yoksa, onkolojik açıdan dediğim gibi bir problemi yoksa eş zamanlı yapmayı tercih ediyoruz. Yani bu durumda meme kanseri hastalarının aslında cerrahisi planlanırken bir yandan da sizle beraber de rekonstrüksiyonu planlanıyor, Evet, aynı anda. Tüm kesinlikle. hastalar için bu geçerli değil mi? Yani şöyle... Yani meme dokusunun alınacağı, Evet. mastektomi yapılacak tüm evet, hastalarda. Evet. Eğer eş zamanlı onarım için uygunsa zaten hastalar bizimle de ameliyat öncesi mutlaka görüşüyor. Biz bu risklerin hepsini anlatıyoruz. Nasıl bir sonuç bekliyor onları, nasıl bir meme görüntüsü bekliyor, bunların hepsinin bilgisini veriyoruz. Hasta da kabul ediyorsa ona göre ameliyatını planlıyoruz. Radyoterapiden kaynaklı bir takım, biraz önce dediniz ya, işte yanıklar olabiliyor veya kötü skarlar olabiliyor. Bunların da rekonstrüksiyonu mümkün mü? Şöyle yapabiliyoruz, yani radyoterapiye bağlı eğer bir deformite olmuşsa, az önce söyledim içeride bir sıvı birikimi olabiliyor, seroma birikebiliyor. Eğer bu ciddi bir seromaysa o zaman o sıvıyı mutlaka oradan uzaklaştırmak gerekiyor. İşte ultrason eşliğinde çekebiliyoruz o sıvıyı bazen.
Ama çok az miktardaysa vücut onu kendiliğinden de halledebiliyor. Eğer deride çok ciddi bir yanık olmuşsa ve böyle bir iyileşme problemine yol açmışsa bazen bu açıkçası çok istemesek de silikon kaybına kadar da gidebiliyor. Allah'tan artık hani radyoterapi cihazları da çok hani yenilendi. Hekimlerimiz de çok tecrübelendi bu konuda. O nedenle açıkçası radyoterapiye bağlı problemleri ben çok fazla yaşamıyorum artık. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Ayağınıza ederim. sağlık hocam. Her zamanki gibi hoş bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. 8'de Sağlık'ta konuğumuz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı doçent doktor Sevgi Kurt ile meme rekonstrüksiyon ameliyatlarını yani meme onarımını konuştuk. Oldukça faydalı, güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.